Arkadaşlar merhaba. Ben Doçent Doktor Giray Kolcu. Doçent Doktor Mukadder İnci Başar Kolcu hocamızla birlikte hazırladığımız klinikte kötü haber verme eğitimini gerçekleştireceğiz bugün. Biz Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nın öğretim üyeleriyiz. Bugün klinikte kötü haber verme eğitimini Spikes yaklaşımına göre birlikte konuşup değerlendireceğiz. Spikes yaklaşımının S'sinde görüşmenin yapılandırması bizim için önemli. Bu aşamada görüşmenin yapılandırması için görüşmenin öncelikle akılda bir provasının yapılması gerekiyor. Hastaya anlatım planının gözden geçirilmesi, ne yapacağıyla ilgili hekimin öncelikle bir planlama içerisinde bulunması bizim için önemli. Hastanın duygusal reaksiyonlarının ve güç sorularının nasıl karşılanacağıyla ilgili bir planlama yapmak, hekimin görüşme sırasında daha rahat olmasını sağlayacaktır. Görüşme için fiziksel ortamın hazırlanması bizim için oldukça önemli. Genelde görüşmelerde mahremiyetin sağlanması, kötü haber verme eğitimlerinin temel unsurları içerisindedir. Bunun için hastayla ve hasta yakınlarıyla veya vefat eden kişinin yakınlarıyla görüşülecek uygun bir ortamın hazırlanmış olması önemlidir. Burada bir odanın hazırlanmış olması, bir oturacak yerinin, suyunun, belki ağlarsa ya da bir reaksiyon verirse bir mendilinin bulundurulması sürecin daha kolay organize edilmesini sağlayacaktır. Görüşmenin odaklanmış ve bölünmeden gerçekleştirilmesi için gereken önlemleri almak gerekiyor. Görüşme sırasında kapının çalınması, birilerinin girmesi, telefonun çalması, tekrar görüşmenin bölünmesi gibi durumlar kişilerin konsantrasyonunu, dikkatini ve olayın önemini, ilgisini, alakasını değerlendirmeyi zorlaştıracağı için bölünmeden gerçekleştirilmesi için gereken önlemleri almak bizim için oldukça kıymetli. Hastanın görüşme başında zaman sınırlılıkları veya görüşmeyi kesintiye uğrayabilecek şeylerle ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu eğer bir vefat durumuysa hasta yakınlarına zamanla ilgili süre, görüşmeyle ilgili durumun açıklanması ve bilgilendirilmesi oldukça önemli. Hastanın veya vefat eden kişinin yakınlarının isteği doğrultusunda önemli kişilerin görüşmeye dahil edilmesi oldukça kritik. Görüşmenin oturarak yapılabilmesine bir olanak sağlanması yine bizim için önemli noktalar arasında. Çünkü kişiler eğer kötü haber verdiğimiz bir hastaysa veya bir vefat durumunda vefat eden kişinin yakınlarıysa o zaman düşebilir, bayılabilir. Bu tip olumsuz durumlarla karşılaşmamak için hastaya veya hasta yakınlarının veya vefat eden kişinin yakınlarının zarar görmemesi için yine oturacak bir yerin gösterilmesi oldukça önemli. Hasta veya vefat eden kişinin yakınlarıyla bir yakınlık kurmaya yönelik göz temasını kurmak oldukça önemli. Veya vefat eden kişinin yakınlarıyla veya hastalarla uygun bulunması durumunda onlara teması da sağlayabilirsiniz. Buradaki önemli ipuçlarımız şunlar. Hasta yakınlarını odaya davet ediyoruz. Onlarla göz teması kuruyoruz. Oturabilecekleri bir yer gösteriyoruz ve daha sonra önce kendimizi tanıtıyoruz. Hastanın algısını değerlendirilmesi aşaması P basamağında değerlendiriliyor. Açıklamadan önce sor deyişinin yaşama geçirilmesi için açık uçlu sorularla hasta yakınlarının klinik duruma ilişkin algısının olana yakın biçimde belirlenmesi. Yani vefat eden bir kişinin yakınlarını çağırdınız. Durumla ilgili bilgileri olup olmadığı bilgi düzeyleri veya bir hastaya bir kötü haber vermeniz gerekiyor. Bu kötü haber vermenin hastanın kendi durumuyla, kendi hastalığıyla ilgili farkındalığını, bilgi düzeyini veya hastanın veya hasta yakınlarının ya da vefat eden kişinin yakınlarının süreçle ilgili algı düzeylerinin değerlendirmesi oldukça önemli bizim için. Burada
İpucu olarak biz hasta yakınlarının kim olduklarını, yakınlık derecelerini öğreniyoruz. Durumla ilgili ne düzeyde bilgilerinin olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Vefat eden yakınınızla ilgili durumu ne düzeyde bildiklerini anlamamız, öğrenmemiz bizim için önemli. Veya hastaya durumuyla ilgili ne düzeyde bilgi sahibi olduğunu anlamaya yönelik açık uçlu sorularla süreci ilerletebiliriz. Yine hastanın veya vefat eden kişinin yakınlarının davetinin alınması, yani onların hasta yakınlarının, hastanın veya vefat eden kişinin yakınlarının detaylarla ilgili ne ölçüde bilgilendirilmeyi istediğinin görüşülmesi. Yani burada biz bilgilendirmeyi yaparken bir kerede hızlı bir şekilde tüm bilgileri vermek yerine hastaların, hasta yakınlarının veya vefat eden kişinin yakınlarının bunu yavaş yavaş sindirebilecekleri düzeyde bilgilendirilmesi oldukça önemli süreç yönetimi açısından. Yine burada biz konuşmadan veya ortamdan ne düzeyde bilgi beklediklerini anlamaya çalışıyoruz ve neyi sormak istediklerini, ne düzeyde konuyu derinleştirmek istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Yine hasta yakınlarının bilgilendirilmesi veya vefat eden kişinin yakınlarının bildirilmesi aşamalarında genelde giriş ifadeleriyle kötü haber verileceğini belli ediyoruz. Zaten ortam bu kişilere bir mesaj ulaştırıyor. Zaten o kişilerin bir yere davet edilip ciddi bir ifade içerisinde ciddi bir konunun konuşulacağı ile ilgili katkı görüş öneriler oldukça kıymetli. Bir farkındalık yaratılıyor. Daha da onlar artık bir ciddi, önemli, kritik bir konunun konuşulacağıyla ilgili bir aslında üstü kapalı, örtük bir mesaj almış oluyor. Yine duruma ilişkin tıbbi bilgileri veriyoruz. Hastanın anlama ve kelime bilgi düzeyine uygun açıklamalara da bulunuyoruz. Teknik olmayan bir dil kullanıyoruz. Aynı aydınlatılmış onamda olduğu gibi hastanın anlayabileceği düzeyde, anlayabileceği ifadelerle süreci yürütmek oldukça önemli. Aşırı pervasız, duyarsız ifadeler kullanmıyoruz. Bilgiyi küçük parçalar halinde hasta yakınlarının veya vefat eden kişinin yakınlarının anlayıp anlamadığının izlenerek yavaş yavaş konuyu derinleştiriyoruz. Prognoz kötüyse hastayı terk çağrışımı yapabilecek, artık yapabileceklerimizin sonuna geldik, tıbbın geldiği son noktaya geldik gibi hastanın veya hasta yakınlarının kendini yalnız hissedebileceği, terk edilmişlik duygusuna içerisine girebileceği ifadelerden kaçınması özellikle hastalara verdiğimiz kötü haber verme süreçleri için oldukça önemli. Yine hastanın durumunda geçerli diğer amaçların vurgulanması ve öne çıkarılması oldukça önemli bizim için. Süreci kısaca ifade ediyoruz. Yani bir hasta hastaneye başvurdu, vefat etti, müdahalesi yapıldı. Hasta yakınlarını bilgilendirirken süreci kısaca ifade ediyoruz. Hastanız şu zamanda, şu sebeple hastanemize geldi, müdahalesi yapıldı ve hastanız vefat etti. Hastanın vefat ettiğini net olarak söylemek ve ifade etmek bizim için oldukça önemli. Hastanız vefat etti, başınız sağ olsun, başsağlığını mutlaka diliyoruz. Hasta yakınlarının sorularına göre konuyu detaylandırıyoruz. Şöyle netleştirebiliriz. Şu tarihte hastanız şu sebeple acil servisimize başvurdu. Gerekli müdahalesini gerçekleştirdik. Fakat hastanız vefat etti. Başınız sağ olsun. Sormak istediğiniz sorularınız varsa ben size yardımcı olmak için buradayım diye süreci ilerletebilirsiniz. Yine empatik yanıtlarla hastanın duygularına seslenilmesi oldukça önemli. Hastada duygularımı yansıtan ipuçlarını gözlemledikten sonra
hastanın duygulanımının empatik saptamalar ve açımlamaya dönük sorular sorulmasıyla tanımlanması oldukça önemli. Bu süreçte ne yapıyoruz? Yine kötü haber verdik. Kötü haberden sonra mutlaka kendilerini ifade edebilecekleri bir zaman tanımamız gerekiyor. İnsanlar bu bir hasta olabilir, hasta yakını olabilir, vefat eden kişinin yakınları olabilir. Kendi duygularını yaşayacakları, kendilerini belki bir o şoku değerlendirebilecekleri, içerisindeki bulundukları durumu analiz edebilecekleri bir zaman tanımak bizim için oldukça kıymetli. Görüşmenin belki de kötü haber verme eğitiminin en kritik aşamalarından birisi, en değerli aşamalardan birisi hastaya bu zamanın tanınması ve bununla ilgili süreçte hastanın bir kaçınma, aceleye gelme ya da hızlandırma gibi bir davranış içinde olmadığımız mesajının verilmesi hasta yakınları veya vefat eden kişinin yakınlarının zihinleri için oldukça önemli. Yine hasta yakınlarının duygularını yaşamalarına bir zaman veriyoruz. Düşme, bayılma gibi reaksiyonları yönetmek oldukça önemli. Burada hasta yakınları veya vefat eden kişinin yakınları su içme ihtiyacı gösterebilirler. Bir mendil uzatabilirsiniz, bir ağlayabilirler, biraz zaman sizden talep edebilirler. Bu zamanla birlikte süreci yönetmek bizim için oldukça önemli. Bunu yaşadıktan sonra bana sormak istediğiniz bir sorunuz var mı dediğinizde ya da size yardımcı olmak için buradayım gibi bir yaklaşım bizim süreci yönetmemiz açısından oldukça kullanışlı olacaktır. Daha sonrasında artık hasta yakınlarının veya hastanın veya vefat eden kişinin yakınlarının geleceğe dönük planlarının görüşülmesine hazır olup olmadığını anlıyoruz. Yani hasta yakınları belki ağladı, belki kendini kötü hissetti, biraz zamana ihtiyacım var dedi. Biz ona bekliyoruz. Uygun zamanı verdikten sonra geleceğe yönelik artık kaygısını ve belirsizliği azaltmaya yönelik bir planlama yapıyoruz. Şu an durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapabiliriz. Veya vefat eden kişinin süreciyle ilgili neler yapılacağı ile ilgili bilgilendirmesini yapabiliriz. Ve artık geleceğe dönük planların görüşülmesiyle daha sonrasında da bana sormak istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir sorunuz var mı diyerek görüşmeyi artık sonlandırabiliriz. Özetleme ile birlikte artık görüşmemizi sonlandırabiliyoruz. Durumu kısaca özetlemek bizim için önemli. Süreç ile ilgili bir bilgilendirme yapıyoruz. Eğer organ bağışı ile ilgili bir açıklama değil, fakat sadece organ bağışı lafının, organ bağışı sözünün, organ bağışı mesajının geçtiği, kısaca organ bağışı ile ilgili bir düşünceniz olursa hastanemizde şu birime de başvurabilirsiniz gibi küçük bir bilgilendirme yapabilirsiniz. Kendi arzunuz dahilinde. Başka sormak istedikleri olup olmadığını öğreniyoruz. Başınız sağ olsun diyoruz ve görüşmeyi sonlandırıyoruz. Şimdi kötü haber verme uygulamamız için bir senaryo örneğimiz var. Ahmet Çağan 65 yaşında erkek. Bugün saat 10'da Isparta merkezde araç dışı trafik kazası geçirmiş. 112 ile hastanemize getirilmiş. Acil servise geldiğinde bilinci kapalıydı. Nabız alınamıyordu. Solunumu yoktu. Hemen müdahalesine başlandı. 1 saat kadar müdahaleye devam edilmesine rağmen hastamız vefat etti. Hasta yakınlarına hastanın vefat ettiğini Spikes yaklaşımına göre bildirmenizi istiyoruz. Eğitimimize katıldığınız için teşekkür ederiz.